Vücudumuzun görünmez bir ordusu olduğunu hepimiz biliyoruz. Ama bu ordu her düşmana aynı silahla saldırmıyor. Peki hiç düşündünüz mü bir solucanla savaşırken kullandığı taktikle bir mantarı yok ederken kullandığı strateji neden birbirinden bu kadar farklı? İşte bugün bağışıklık sistemimizin bu en özel kuvvetlerine, yani parazitler ve mantarlarla savaşan birimlerinin o şaşırtıcı dünyasına dalıyoruz. Hemen yol haritamıza bir bakalım. Önce neden farklı düşmanların farklı planlar gerektirdiğini bir anlayalım. Sonrasında devasa parazitler olan helmintlere, hücrelerimizin içine saklanan protozoanlara ve en sonunda da mantarlara karşı savunmayı bir inceleyeceğiz. Ve tabii en son bölümde bu savaşın bir bedeli var mı, ona bakıp genel bir özet yapacağız. Şimdi her şey aslında şu temel ilkeyle başlıyor. Bağışıklık sistemini usta bir çilingir gibi düşünebilirsiniz. Her kilit için farklı bir anahtar kullanır, değil mi? İşte tam da böyle. Bakteriler için kullandığı o özel anahtar bir parazit veya mantar kapısını açmaya kalktığında işe yaramaz. Neden mi? Çünkü bu istilacıların biyolojisi, yapıları, saldırı şekilleri bambaşka. Hal böyle olunca savunmanın da onlara özel olması gerekiyor. İşte bütün bu anlatacaklarımızın merkezindeki o kilit soru da bu zaten. Vücudumuz bir solucanı yok etmek için neden bir mantara karşı kullandığından tamamen farklı yöntemler kullanıyor? Bu sorunun cevabı var ya, bize bağışıklık sistemimizin öyle sadece bir kalkan olmadığını, aynı zamanda inanılmaz zeki bir stratejist olduğunu gösteriyor. Hadi gelin bu stratejinin detaylarına bir bakalım. Tamam, şimdi ilk büyük düşmanımızla tanışma zamanı helmintler, yani bildiğimiz parazit solucanlar. Bakın, bunlar o kadar büyük ki bağışıklık hücrelerimizin onları öyle hop diye yutması falan imkansız. Peki bir ordu kendisinden kat kat büyük bir ejderhayla karşılaşınca ne yapar? İşte şimdi vücudumuzun bu soruya verdiği o muhteşem cevabı göreceğiz. Mesele tam olarak burada başlıyor zaten. Hermin solucanlarının sırf o devasa boyutları bile fagositoz gibi o bildiğimiz standart bağışıklık yanıtlarını direkt olarak devre dışı bırakıyor. Yani bir makrofajın ya da bir nötrofilin kendisinden onlarca kat büyük bir solucanı yutmasını bekleyemezsiniz. Bu imkansızlık sistemi mecburen tamamen farklı bir strateji geliştirmeye itiyor. Peki bu strateji ne? Gelin şu T2 yanıtının gerçekten de çok zarif 6 adımlık sürecini bir inceleyelim. Bakın, her şey antijen sunan hücrelerin o helminti tanıması ve hemen bir sinyal göndermesiyle başlıyor. Interleukin 4. Bu sinyal saf T hücrelerine diyor ki siz artık T2 savaşçısı olacaksınız. T2 hücreleri artık operasyonun komutanı. Hemen B hücrelerine dönüp siz diyor solucanın üzerine yapışıp onu bir hedef haline getirecek olan IgE antikorlarını üretin. Ve son olarak bu işaretlenmiş hedefe kilitlenen özel kuvvetler, yani eozinofiller sahneye çıkıyor ve toksik bombalarını bırakarak düşmanı yok ediyor. Mükemmel bir koordinasyon, değil mi? Ve bu T2 hücrelerinin kullandığı araç setine bir bakın, gerçekten inanılmaz. Salgıladıkları her bir stokinin ne kadar özel bir görevi var. Mesela IL-4, B hücrelerine gidip IgE üretin emrini veriyor. IL-5 ise eozinofil ordusunu çağırıp onları savaşa hazırlıyor, adeta bir seferberlik ilanı gibi. Ama IL-13'ün yaptığı bambaşka bir şey, tamamen fiziksel bir strateji, bağırsak duvarlarını daha kaygan hale getiriyor, kasılmaları arttırıyor ki o parazit fiziksel olarak dışarı atılsın. Yani bu sadece kimyasal bir savaş değil, aynı zamanda mekanik bir savaş. İşte tam da bu yüzden doktorlar bir doku örneğine mikroskop altında baktıklarında eğer orada yoğun bir eozinofil birikimi görürlerse akıllarına ilk gelen şüphelerden biri hemen helmint enfeksiyonu olur. Bu adeta bir olay yerinde bırakılmış parmak izi gibidir. Bize orada hangi tür bir savaşın verildiğini alnında gösterir. Şimdi senaryoyu tamamen değiştiriyoruz. Düşman artık dışarıda, göz önünde değil, içeride. Kendi kalemizin, yani hücrelerimizin duvarları arasına saklanmış bir casus gibi. İşte bunlar protozoonlar ve bağışıklık sistemini bambaşka bir zorlukla karşı karşıya bırakıyorlar. Leishmania ve toksoplazma gibi protozoonların yarattığı en temel zorluk işte tam da bu. O kadar kurnazlar ki kendi bağışıklık hücrelerimizi, yani makrofajları kendilerine sığınak yapıyorlar. Yani düşman kalenin içine sızmış durumda. Bu durumda dışarıdan saldırmanın bir anlamı kalır mı? Kalmaz. İçerideki düşmanı yok edecek yepyeni bir mekanizma gerekiyor. İşte tam bu noktada T1 yolunun ara ve yok et görevi başlıyor. Bu sefer dendritik hücreler farklı bir sinyal gönderiyor. IL-12. Bu sinyal T hücrelerini T1 savaşçılarına dönüştürüyor.
Peki T1 hücrelerinin ana silahı ne? İnterferon gama. Bu molekül o enfekte olmuş, içinde düşman saklayan makrofajlara gidip adeta bir uyan ve savaş emri veriyor. İçlerindeki öldürme mekanizmalarını en üst seviyeye çıkarıyor. Sonuç, makrofaj kendi içinde sakladığı paraziti kendisi yok ediyor. Sorun içeriden çözülmüş oluyor. Bakın, bu yan yana karşılaştırma bağışıklık sisteminin o stratejik ayrımını o kadar net gösteriyor ki, bir tarafta hücre dışındaki dev bir düşman için eozinofilleri ve IgE'yi kullanan bir Th2 yanıtı var, diğer tarafta ise hücre içine saklanmış bir düşman için makrofajları ve interferon gamma'yı devreye sokan bir Th1 yanıtı. Yani tamamen farklı düşmanlar, tamamen farklı oyun kitapları. Yani asıl kritik nokta ne biliyor musunuz? Hangi savunma sisteminin devreye gireceğini yöneten bu basit ama çok güçlü kural. Vücut bir solucanla mı karşılaştı? T2 yolunu aktive ediyor. Bir protozoanla mı karşılaştı? Hop, T1 yolunu aktive ediyor. Bu immünolojinin gerçekten temel prensiplerinden biridir. Gelelim son rakibimize. Mantarlar. Şimdi mantarlar gerçekten kurnaz düşmanlar. Hem hızlı bir ilk darbe gerektiriyorlar hem de uzun vadeli bir kuşatma. Bu yüzden bağışıklık sistemi onlara karşı 2 aşamalı bir saldırı planı uyguluyor. Önce şok birliklerini gönderiyor, arkasından da özel operasyon timlerini. İlk savunma hattımız her zaman hazır bekleyen doğuştan bağışıklık sistemimiz. Bu sistemin elinde Dicey-Vantar gibi mantar hücre duvarını gördüğü anda tanıyan özel reseptörler var. Bu tanıma gerçekleştiği an alarm zilleri çalmaya başlıyor ve bölgeye yoğun bir şekilde iltihap hücreleri, özellikle de nötrofiller akın ediyor. Tıpkı bir acil müdahale ekibinin olay yerine varması gibi. Ama nötrofillerin cephaneliğinde çok daha dahice bir silah var. Eğer bir mantar yutulamayacak kadar büyükse, nötrofiller inanılmaz bir şey yapıyor. Netleri, yani nötrofil ekstraselüler tuzaklarını kullanıyorlar. Bu ilk bakışta bir intihar görevi gibi görünebilir ama aslında çok akıllıca bir strateji. Nötrofil kendi DNA'sını bir ağ gibi dışarı fırlatıyor ve mantarı bu ağla yakalayıp etkisiz hale getiriyor. Tıpkı bir örümcek ağı gibi. İnanılmaz değil mi? Bu doğuştan gelen ilk müdahaleden sonra adaptif yanıt, yani daha özel birlikler devreye giriyor ve 2 koldan saldırıyor. Eğer enfeksiyon yüzeyselse, mesela mukozadaysa T17 yanıtı devreye giriyor. Bu yanıt bariyerleri güçlendiriyor ve nötrofillere destek oluyor. Fakat eğer mantar dokuların daha derinlerine sızmayı başardıysa, işte o zaman daha önce protozoonlardan tanıdığımız TH1 yanıtı tekrar sahneye çıkıyor ve makrofajları aktive ederek derin bir temizlik operasyonu başlatıyor. Tabii bu kadar güçlü silahların bir de karanlık bir yüzü olabiliyor. Bazen savaş o kadar şiddetleniyor ki dost ateşi kaçınılmaz oluyor. Gelin şimdi bu savaşın kendi dokularımıza verdiği potansiyel zarara, yani ödediğimiz bedele bir bakalım. Bu güçlü silahların gerçekten çok dikkatli bir şekilde düzenlenmesi gerekiyor. Mesela hermintlere karşı kullandığımız o T2 yanıtı aşırı aktif hale gelirse ne olur? Bu sefer polen gibi tamamen zararsız maddelere tepki vermeye başlar ve alerjilere yol açar. Benzer bir şekilde eozinofillerin salgıladığı o toksinler sadece parazitlere değil, bizim kendi dokularımıza da zarar verebilir. Bu da bize bağışıklık sisteminin ne kadar hassas bir denge üzerinde durduğunu gösteriyor. Peki, şimdi öğrendiğimiz her şeyi her bir istilacı için özel olarak yazılmış oyun kitabını gösteren bu tek ve güçlü özette toparlayalım. Helmintler için ne dedik? T2 yanıtı, IgE ve eozinofiller. Protozoonlar için T1 yanıtı, interferon gama ve makrofajlar. Peki ya mantarlar? Onlar için de T17 ve T1 yollarının bir kombinasyonuyla nötrofiller ve makrofajlar. İşte bu tablo, bağışıklık sistemimizin ne kadar esnek ve ne kadar özelleşmiş olduğunun mükemmel bir kanıtı. Ve bütün bunlar bizi son bir soruyla baş başa bırakıyor. Eğer bağışıklık sistemi solucanlara ve mantarlara karşı bu kadar özelleşmişse, acaba henüz bilmediğimiz tehditler için başka ne gibi özel stratejiler saklıyor olabilir? Kendi içimizdeki bu ordunun sırlarını çözdükçe, gelecekte daha neleri başarabileceğini hayal etmek bile gerçekten çok heyecan verici.